Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Dün Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan Almanya'daydı. Özellikle de Almanya'da YPG PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki varlığı bilineceği üzere halen ne yazık ki tartışma konusu. Yani bir türlü oradaki YPG PKK varlığına son veremedik, verilmedi. Türkiye'nin yeni Suriye hükümetinden beklentileri neler? Bu konuda çok önemli açıklamalar yapmıştı. Ona gideceğiz. Tabii gündeme ilişkinde yine değerlendirmeleri oldu Hakan Fidan'ın. Detaylar bir karşımıza gelsin. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ilk olarak dedi ki, Şam'daki arkadaşlarımızın terör örgütü PKK-YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. YPG PKK Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor demişti. Akabinde Suriye'de tek bir meşru ve yasal bir silahlı güç olmalıdır. Amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliğidir. Yeni Suriye yönetimine uluslararası ve bölgesel toplumun taleplerini ilettik ve olumlu yanıt aldık demişti Hakan Fidan. Açıklamalarının devamında yine Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Bazı ilkelerimiz var dedi Hakan Fidan. Bu ilkeler şunlarmış: komşu ülkelere yönelik tehdit görmek istemiyoruz. Terörizmin gelişmesini ve kendine zemin bulmasını istemiyoruz. Azınlıkların kötü muamele görmesini istemiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Kapsayıcı bir yönetim görmek istiyoruz demişti Hakan Fidan. Türkiye'den yeni Suriye hükümetine birazcık da üstü kapalı bir şekilde ilk uyarı geldi desek yanlış mı demiş olurum? Siz karar verin kıymetli dostlar. Açık bir şekilde Hakan Fidan artık Ahmet Şara'ya dedi ki, tamam, iyi, güzel, beraber işte Esad'ı gönderdik. Suriye'de yeni bir yönetim kuruldu. Suriye'yi artık halk yönetiyor. Halk kendi liderini kendisi seçti dedi. Ama ve lakin bizim de bir önceliğimiz var. Artık yavaş yavaş bu mevzuya da bir el atın mesajıydı bence bu. Hakan Fidan belki de ilk defa artık Suriye hükümetinden bir adım bekliyoruz açıklaması yapmıştı. Ahmet Şara nerelerde diye soracak olursanız, vallahi Ahmet Şara kıymetli dostlar halen zafer turlarına devam ediyor. Mesela dün kendisi İdlib'deydi, devamında Azez'e geçti. Bunlar hep böyle Barış Pınar Harekatı'nda kurtarılan bölgelerde. Hani Türk askerlerinin de bulunduğu bölgelerde. Devamında Laskiye'ye de gitti. Laskiye Esad'ın kalesiydi ama orada da yine bayağı coşkulu bir şekilde karşılanmıştı. Ahmet Şara geziyor Azez'i, İdlib'i, Laskiye'yi, Tartus'u. Ahmet Şara, Sayın Ahmet Şara neden Baynel Arab'a gitmek istemedi? Orası Suriye toprağı değil mi? İşte temel mevzu bu, biliyor musunuz? Asıl sıkıntı bu. Ne yaptınız? Orayı gözden mi çıkarttınız? Resmi açıklamalara bakıldığında Suriye tek bir bütün. İşte başka silahlı kuvvetler olmamalıdır deniliyor ama bunu Fransa dahi dedi zaten. Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Fransa'daydı. Fransa'dan bizzat artık Suriye'de tek bir askeri güç olmalı açıklaması geldi. Yani Fransızlar dahi YPG PKK'yı şu durumda satmış pozisyonda. Yani bu açıklamalara artık yani benim karnım doydu. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama bir harekete de geçin. Aynel Arap, Rakka, o taraflara da bir gidin yani. Yani orası da çünkü Suriye toprağı. Yani lütfen oraları sanki yeni Suriye yönetimi gözden çıkartmış gibi bir izlenim çizdirtmeyin. Yani belki de böyle bir şey yapmıyorsunuz ama ben şahsen böyle algılıyorum ve eminim ki birçok takipçimiz de benimle aynı fikirdedir. Artık harekete geçme zamanı. Türkiye'nin eli kolu artık bağlı. Onu anladık. Yoksa Türkiye bu vakte kadar beklemezdi. Tişrin cephesinden komutanlar aranıp tamam geri dönün ya işte emir geldi tarzında biz böyle şeyler duyduk. Türkiye artık kendi başına oraya bir operasyon yapamıyor. Belli, sebep açık. Sebep Amerika Birleşik Devletleri'nin engeli. ABD yani Trump dünden hazır hemen. Trump hemen bir tane iki tane yaptırım paketi açıklayıverir. Yeni Suriye hükümeti bir operasyon yapacak ki sıkıştığın yerde zaten ben sana destek veririm dedik açık bir şekilde. Ama ve lakin henüz onlardan bir şekilde bir adım gelmedi. Diyalogla, görüşmeyle yapacağız, halledeceğiz diyorlar ama diyalogla, görüşmeyle o adamlar sana oraları verir mi? Adamlar tüm petrol havzalarına çökmüşler. Zaten saçma sapan DAEŞ sebeplerinden dolayı Amerika'yı da arkalarına almışlar. O adamlar sana hiç diyalogla o toprakları verir mi? Benim aklım almıyor ama benim şahsi görüşlerim bu şekildeydi. Ahmet Şara, eğlendik, güldük, gezdik, artık işimize dönme vakti. Suriye henüz kurtarılmadı. Bunu anlatmak istiyorum Sayın Ahmet Şara'ya. Ahmet Şara aynen Arap'ın da lideri. Ahmet Şara Rakka'nın da lideri. Hatırlatmak istiyorum yani. Lütfen bu dediklerimden hani kötü bir niyetim yok asla ama Türkiye'nin beklentileri de artık boşa çıkmasın. Dışişleri Bakanımızın açıklamaları açık bir şekilde biz bir şeyler artık bekliyoruz
tarzındaydı. Bu açıklamada bugün gelince artık ben de bir yere kadar dolmuştum. Bugün sizlerle görüşlerimi paylaşmak istedim diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar, tabii bizim derdimiz gerçekten de başımızdan aşkın. Bir de başımızda bir İran belası var. İranlılar yaklaşık zaten son bir haftadır beni sosyal medyanın her köşesinde gerçekten de ağır bir şekilde linç etmekte. Sebebine ben bunları helikopteriyle, uçağıyla güya dalga geçmişim ya. Halbuki gerçekleri aktardım. Neyse, ben mevzunun bu tarafında falan değilim ama İranlılarla biz aslında boşu boşuna kendi içimizde sözle dalga geçmiyormuşuz. Kıymetli dostlar, İranlılar geçtiğimiz günlerde PKK'lılarla bir araya gelmiş. Yanlış duymadınız, PKK'lılarla. Suriye'de ben İran olarak sana işte güya drone desteği vereceğim, drone sağlayacağım Türk ordusuna karşı kullanman için. Devamında sen de İran'da bulunan PKK personellerini gidip götüreceksin, Türkiye'de eylem yapacaksın. Bunu konuşmuş İran. İran nasıl dostumuz? Hani öyle yazıyorlardı bana yorumlarda, dalga geçmişiz ya güya. İran Müslümandır, siz ne yaptınız İsrail'e karşı? İran füze attı. İran'ın İsrail'e atmış olduğu füzelerden de İsrail'e ne yaptığından da çok güzel haberimiz var. Rabbime bin şükür, mevzunun o tarafında değilim. Siz zaten biliyorsunuz da. Yani gelip de Türkiye ile dostluk naraları atıp PKK ile bir araya gelip Türkiye'de eylem yapın derseniz bu sefer çarşı pazar karışır. İran'ın PKK'ya vermiş olduğu destek derken bugün İran basınından da bu haberlere bir cevap niteliğinde bazı yazılar kaleme alındı. İsterseniz bir karşımıza gelsin. İran merkezli Tahran Times bugün yayınlamış olduğu haberinde aynen şunları demekteydi. Bölgesel hegemon güç olmak isteyen Türkiye Suriye'de önemli bir avantaj elde etti ama İran hala çok güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile rekabete odaklanarak Türkiye'nin bölgedeki lider ülke olması için çalışıyor. Türk medyası İran'ın PKK ile yakın ilişkileri olduğu iddialarına yer vererek propaganda yapıyor. Ancak Türkler İran'ın karşı propaganda yapabilecek güçte olduğunu unutmamalı diye Tahran Times bir haber kaleme almıştı. İran tabii propaganda dediniz miydi? İran akıllara gelir. Helikopterler, uçak gemileri. Siz hatırladınız o çok güzel propagandaları. Siz asıl halkınızı ayakta uyutuyorsunuz da. Neyse. Ayrıca duydunuz mu? Halen İran Suriye'de çok güçlüymüş. Türkiye propaganda yapıyor diye yazmış oldukları haber metninin içerisinde bile propagandanın daniskası bulunmakta. Ama dediğim gibi bunlar hani körler, sağırlar, birbirlerine ağırlar pozisyonuna geçmişler İranlılar. Hemen devamında hani İranlılar Türkiye'nin Suriye'deki müdahalelerine ilişkin bir yorumda bulun dedim ya. Bugün bir başka yorumda İsrail'den geldi. İsrail basınından Jerusalem Post bugün dedi ki Türkiye Suriye'de yeni bir Osmanlı dizayn ediyor, yeni bir Osmanlı kuruyor demişti. Detaylar bir karşımıza gelsin. Türkiye'nin Suriye'deki etkin gücü sayesinde bölgede önemli bir değişiklik yaşanırken İsrail cephesinde konuyla ilgili analizler yapılmaya devam ediyor. Son olarak İsrail basınından Jerusalem Post'ta Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkisiyle ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı. Suriye'de halk devriminin asıl kazananı olanın Türkiye olduğunun alt çizildiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede güçlü bir aktör haline geldiği aktarıldı. Suriye'de yaşanan değişimin İran'ın Şii eksenli mezhepsel politikasına darbe vurduğuna dikkat çekilirken bölgede İran'ın yerini Türkiye'nin aldığı vurgusu yapıldı. İsrail'in Türkiye'ye karşı gerçek bir tehditle karşılaştığının aktarıldığı haberde Türkiye'nin NATO üyesi olduğu da düşünüldüğünde İsrail'in gerçek bir tehditle karşı karşıya kaldığını söylemek mümkün ifadelerine yer verilmişti. İsrail basınının haberinin son kısmında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de Osmanlı İmparatorluğu'nun modern versiyonunun temellerini atıyor ifadesiyle haber dikkat çekici bir şekilde sonlandırılmıştı. Şimdi haberi ilk gördüğümüzde Allah Allah, helal lan, doğru söylüyorsunuz. Böyle düşünceler geçti değil mi aklınızdan? Haberi yapan ama İsrailliler. Şimdi düşünün, İsrail niye böyle bir haber yapsın? İsrail Türkiye'nin hayrına, Türkiye'nin menfaatlerine olan bir şey neden yapsın ki? Jerusalem Post'tan bahsediyoruz. Kıymetli dostlar, bu haberlerin tek bir sebebi var. Bazı şeylerin üstünü kapatmak istiyor. O üstünü kapatmak istedikleri şeylerin en başında YPG PKK varlığı. Evet, Suriye'de Türkiye'nin sözü geçiyor ama vallahi ben artık söze bakmıyorum. Lafa bakmıyorum, icraate bakıyorum. Niye YPG PKK halen Tişrin Barajı'nda? Biz o barajı kendi gücümüzle bir gecede, bir günde, bir dakikada yok edemez miyiz? Ederiz. Ama mevzunun bu tarafına değiliz. Bir şeyler Suriye hükümetinden bekleniyor. Suriye hükümeti de madem İsrail basınının yazdığı gibi Türkiye'nin etkisiyle hareket ediyor, yeni Osmanlı kurmuşuz ya. Götürsün gitsin hadi YPG PKK'yı oralardan, kovsun, sürsün.
Öyle bir şey daha yaşandı mı? Yaşanmadı. Bundan dolayı şahsi görüşüm, ben artık lafa bakmıyorum. Ben icraata bakacağım. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Ha diyebilirsiniz, Kaan o kadar da sert eleştirme diye. Vallahi artık sabrımız taştı. Dışişleri Bakanımız da bugün bana artık icazeti verdi o açıklamalarıyla. Artık bir adım bekliyoruz Suriye hükümetinden. O adımı atın. Daha sonrasında yeni Türkiye mi kuruluyor Suriye'de? Yine konuşmaya devam ederiz. Benim halen şu an şüphelerim oluşmaya başladı. Geç kalmayın. Bir şeyler sizden bekleniyor ve onca sene size kapı açan, size ekmek, su, size misafirlik yapan bir devlet sizden bir şeyler rica etmiş. Yapın artık. Eveleyip gevelemeyin. Yok işte çatışmasız, yok işte diyalogla halledeceğiz. Bunlarla, diyalogla hiçbir şey halledilmez. Biz bunca zaman halledemedik. Siz nasıl halledeceksiniz? Yani benim şahsi görüşlerim bu konuda böyledir diyorum ve hazır İsrail konusu açılmışken Mısırlı milletvekilinden İsrail'e dikkat çekici bir çıkış geldi. Mısır milletvekili Mustafa Bakri, İsrail eğer ki Mısır'a karşı bir hata yaparsa Mısır ordusu Tel Aviv'e bir günde girer dedi. Yanlış duymadınız. Vallahi şaşırdım. Yani cesaret isteyen bir açıklamaydı. Ama ve lakin Mustafa Bakri, şimdi partisine bakmadım. Sisi ile diyaloğu nasıldır, arası iyi midir, kötü müdür onu bilmiyorum. Şimdi hakkına girmeyeyim Mustafa Bakri'yle ama sizin lideriniz acaba bu konuda ne düşünüyor? Mustafa Bakri cesaret dolu açıklamalar yapmış. Her ne kadar Mısır envanterine baktığımızda bir çorba olma durumunu görsek de bence tebrik edilesi bir açıklamaydı. Ama sıkıntı şu ki sizin Sisi bir farklı düşünüyor bence. Mustafa Bakri, Sisi'nin Amerika ile veyahut da İsrail ile yapmış olduğu görüşmelere bir bak. Daha sonrasında Mısır'la İsrail arasında bir savaş çıkar mı çıkmaz mı onu iyi hesap edersin. Sisi varken sizin başınızda İsrail ile bir savaş falan çıkmaz zaten. Yani benim görüşlerim en azından bu şekildeydi diyorum ve hemen devamında bugünkü son haberimizde Mahmut Faruk Akşit. Kendisi yine müjdelerin adamları listesine en böyle ön sıralardan giren kişilerden bir tanesidir bizim. Kıymetli dostlar, Mahmut Faruk Akşit hocamız Türkiye'nin motorları ne durumda? Oldukça merak edilen bir konudur. Bunlara değindi ve ağzından kilolarca ballar damlamaktaydı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Mahmut Faruk Akşit hocamızın açıklamalarından öne çıkan kısımları kenara köşeye not ettim. Onları sizlerle aktaracağım. İlk olarak kıymetli dostlar, Mahmut Faruk Akşit TF10.000 motorumuza değindi. TF10.000 daha bitmeden müşterisi hazır diyebiliriz. Özellikle TF6000'i çalıştırdıktan sonra kapımızı çalanlar arttı. Ne zaman bitirirsiniz diye sürekli soruyorlar. Bu motor özellikle Anka 3 ve Kızılelma gibi insansız uçaklarda kullanılabilecek demişti. Ve devamında bir sonraki müjdeler Kaan'a ilişkin. Milli Muharip Uçak Kaan'ın yerli motorla uçması için çalışmalara tam gaz devam ettiklerini belirten Akşit, Kaan'ın 2029-2030 yıllarında yerli motorla uçmasının hedeflendiğini hatırlattı. Eurojet'in motoru 17 yıl sürmüş. Biz 17 yılda yapsak linç ederler. Öyle bir paramız da yok. 3 türlü bütçemiz var. 1 para, 2 zaman, 3 ağırlık. Bizdeki mühendisler bunların hepsine de uymak zorunda. Sonsuz zaman verirsen en aptal adam bile bir şey başarabilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz yok dedi. F-35'in motoruna da değinerek, F-35'in motoru da 13 yılda yapılmış. 13 yıl gibi bir süre bizim var mı? Yok. TS-1400 helikopter motoru projemizin imza töreni Şubat 2017'de yapılmış. 6 yıl 3 hafta sonra motoru uçurmuşuz. Göreceksiniz, Kaan'ı da yerli motorla uçurmuş olacağız diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Yemin ediyorum var ya, sanki açıklamalarında temel müdürümüzü gördüm. Allah razı olsun ondan, tekrardan da bilineceği üzere TUSAŞ'ın eski genel müdürü. O da böyle heyecanlı vaktimiz var mı? Yok. Şunu yapacağız, bunu edeceğiz. Hep böyle umut dolu konuşmalar yapardı ve içi boş olmayan konuşmalardı. Mahmut Faruk Akşit de temel müdürümüzü hatırlattı. Tekrardan ona da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Mahmut Faruk Akşit çok net 2029-2030'da uçuracağız. O iş bitti diyor Kaan'ı yerli motorla. Vallahi güzel müjdelerdi. Son gelişmelerden de haberiniz olması açısından bu haberi sizlere özellikle aktardım diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.